Sevgili Motobox dostları, herkese merhaba. Bugün sizlere Peugeot Pulsion 125 cc'yi anlatacağım. Çok özel bir scooter. Takip edenler biliyordur zaten özelliklerini. Henüz 2 yıldır piyasada olan bir motosiklet, scooter. Hem motor hem şasi olarak tüm aksamıyla Fransa'da Mandelieu fabrikasında, yani Fransa'daki ilk Peugeot fabrikasında üretiliyor. Tamamen bir Fransız ürünü. Biliyorsunuz Peugeot 100 yılın üzerinde tarihiyle en köklü, aynı zamanda otomobilin yanı sıra scooter markalarından, uzmanlığı scooter olan markalardan bir tanesi. Küçük modellerinde SYM motorları kullanıyor. Büyük motorlarında ise kendi geliştirdiği teknolojileri kullanıyor. Burada da yine kendi geliştirdiği Power Motion teknolojisiyle geliştirdiği motora sahip 125 cc'yi tanıtacağım, Pulsion'u. Şimdi Pulsion enteresan bir makine. Ne küçük bir scooter, yani Django gibi, Fiddle gibi, ne de büyük Joymax gibi, X-Max gibi maxi scooter. Tam arada mid-size dediğimiz, tam orta büyüklükte bir scooter. Aslında rakipsiz bir scooter. 125 cc olmasının nedeni tabii bu sınıfta değerlendirmemiz gerekiyor. 170 kilogram ağırlığa sahip Peugeot Pulsion. Bu sınıfta genellikle küçük scooterlar 120-140 kilo bandındayken maxi scooterlar biliyorsunuz 180, 200, 210 kilo bandındadır. Bu 170 kilo ağırlığıyla, kuru ağırlığıyla 163, tüm sıvılarıyla birlikte 171 kilo ağırlığıyla tam ortada yer alıyor. Tam ortada yer alıyor derken wheelbase, yani her iki lastiğin orta merkezlerinin arasındaki uzunluk 1 metre 43,5 santim. Bu özelliğiyle de tam orta boyutlarda. İki kişinin çok rahat edeceği, şehir içinde çok pratik. Bu arada 125 cc olmasının nedeni biliyorsunuz Fransa'da ve Avrupa'da 125 cc ehliyetsiz kullanılabilen sınıfta. O nedenle 125 cc'de yapılabilecek her şeyi yaptıkları çok üst teknolojide bir makine. Türkiye'ye de bu yasa geliyor. Henüz daha tam ayrıntılarıyla çıkmadı ama 125 cc'yi biz de aynen Avrupa'daki gibi çok kısa bir sertifikasyon programına girip sınava geçtikten sonra kullanabileceğiz. Bu sınıfın en üstünü temsil eden makine, 125 cc'nin en üstünü temsil eden makine Peugeot Pulsion şu anda. Rakipleri var mı? Rakibi aslında bu mid-size olarak yok. Bir dönem Yamaha'nın getirdiği X-Max 125 cc'ler var. Fakat Yamaha'nın X-Max'i ağırlığıyla ve büyüklüğüyle bu çeviklikte ve bu güçte değildi. Zaten bir süre sonra da getirmemeye başladılar. Daha büyük ve dediğim gibi motor da bu kadar güçlü değildi. Güçlü derken neden bahsediyorum? Üzerinde Power Motion teknolojisiyle gelen 14.7 beygir gücünde, yani yaklaşık 15 beygir gücünde, bu sınıfta genelde 11.5-12 beygirler vardır. Bu %20 daha güçlü ortalama sınıfının üzerinde ve 12.5 Nm'de torka sahip. Maksimum torkunu 6000 devirler gibi verirken maksimum beygir gücünü 8000 devirlerde veriyor. Yani yukarılarda sıkıştırdığınız zaman sizi yukarılarda da rahat taşıtan bir makine. Birkaç çok önemli özelliğini bahsedeceğim. Üzerindeki bu Power Motion teknolojisi dediğimiz şey aslında sürtünmesizlik esasına dayanıyor. Yani less friction efficiency denilen bir teknolojisi var. LFE teknolojisi. Neyi getiriyor bu? Çok düşük bir sürtünmeyi getiriyor. Bu düşük sürtünmeyle pistondaki ve diğer aksamlardaki daha rahat, daha soluklu çalışmasını, şehir içinde de gaz tepkilerini çok daha yumuşak, çok alt devirlerden alabilmenizi sağlıyor. Aynı zamanda da bu sürtünmesizlik ciddi bir ekonomi sağlıyor. Ekonomi derken de şundan bahsediyorum. 3 litreler civarı, 2.7 ile 3 litreler civarında, fabrika verisi 3 litre ama biz de test ettik. Eğer sakin kullanırsanız 80 kilometrelerin altındaki sabit süratlerde, yani 80 kilometre sabitle gittiğinizde düz yolda 1.8 litreye kadar benzini düşürebilirsiniz. Tabii ki bu normal koşullarda mümkün olmuyor. Trafik koşullarında da 100 kilometrede 170 kilo ağırlığına rağmen 2.5 litreler civarında yakıt tüketiyor. Ortalama verisi bu. Ama İddia ederseniz, burada iddialı olursanız, çok sakin kullanırsanız 1.8 litreye kadar düşürebilirsiniz. Bu sürtünmesizlik Power Motion teknolojisinin getirdiği ekonomiyle aynı zamanda dediğim gibi bir sürat de var. 0-80 km arasına çok hızlı tırmanıyor. Sınıfında 0'dan 80'e en hızlı çıkan makine bu ağırlığına rağmen, 170 kilogram olmasına rağmen bu Pulsion. 80'den sonra yüksek devirleri kullanmanız gerekiyor. Böylece de 115 km hızlara kadar düz bir asfaltta kullanabiliyorsunuz. Yokuş aşağı tabii ki 120-125'leri görebiliyorsunuz ama 120'de elektrik kesiciye devresi girecektir. Çok rahatlıkla 90-110 bandında kullanabileceğiniz, 90-110 km hızlar bandında kullanabileceğiniz, iki kişiyle çok rahat edeceğiniz, ya ben şehir içinde çok küçük bir scooter istemiyorum, biraz da
işte İstanbul için söylüyorum, TEM'e, E5'e, otobanlara da çıkıyorum. 2 kişiyle de rahat etmek istiyorum. Burada GT modelini tanıtıyoruz. İsterseniz çantasını da takıp sırt dayamasıyla beraber. Ben biraz maxi scooter'a benzer bir rahatlık istiyorum diyorsanız. Yani ayaklarımı da uzatacağım birazcık. Arkadaki de rahat etsin. Ben böyle biraz daha keyifle kullanmak istiyorum diyorsanız bu ideal bir scooter oluyor. Bir özelliği var. Yaklaşık 2 metre 20 santim çapında dönebiliyor. Yani sınıfında dönme yarıçapı en kısa olan, biraz ayağınızı açmanız lazım tabii. Görüyorsunuz. Yaklaşık 45 derecelik bir açıyla neredeyse size çok kısa bir mesafede dönme sağlıyor. Bu praktikalitesi tabii ki özellikle Avrupa'daki eski şehir yapılarının dar sokaklarını rahat dönebilmek için yapılmış bir özellik. Türkiye'ye de çok uygun. Yokuşlarda çekişi gayet güzel. 2 kişiyi her yerde rahat ettirecek çok üst düzey kaliteye sahip. Tüm zaten yakından gelip tanıdığınızda göreceksiniz. Dijital tüm ekranıyla, iConnect yapısıyla, hem navigasyonu göstermesiyle, hem mesajlara ulaşımınızla, LED teknolojisiyle çok göz dolduran bir makine. Bunların yanı sıra aslında özellikleri gerçekten saymakla bitmiyor. Üzerinde önde 14 inç, arkada 13 inç jantlara sahip. Bu 14 inç sayesinde çok dengeli bir yapı sunuyor size. Arkada 13 inç olmasıyla da çeviklik ve arka tarafta bir kapasite sağlıyor size. Böylece depo altı, sele altı kapasitesi bir tam kask ve bir yarım kaska müsaade ediyor. Çok rahatlıkla her şeyinizi alabiliyor. Burada çok güzel bir pratik, gördüğünüz gibi yine her scooter'da olduğu gibi olmazsa olmayacak. Çarşı pazar alışverişleriniz için sırt çantanızı taşımak için bir küçük bir mandalı var. Eğer açar ve benzin ışığını açalım. Burada yaklaşık 11,5 litrelik bir deposu var. Elinizde de kalmıyor gördüğünüz gibi. Şimdi 14 inç olmasına rağmen ve bir mid size 170 kilo olmasına rağmen 11 litreyi buraya aldığı için ağırlık merkezini aşağı çekiyor. Bu nedenle de çok dengeli bir sürüş sağlıyor. Üzerinde çok çalışılmış bir makine. Bununla beraber yine burada tek bir tuşla arkasını açabildiğiniz çok geniş bir sele altı, dediğim gibi tam bir kaskınız ve yarım bir kaskınızı ya da tam kaskınızı yanına ceketinizi, yağmurluğunuzu, eldivenlerinizi koyabileceğiniz geniş bir alan sağlıyor size. Sele yüksekliği çok ideal. 790 mm. Böyle bir mid size'dan beklenen, genelde 80 santimin üzerinde oluyor sele yüksekliği. Yani şöyle indirdiğimde ben bunu, seleyi de kapatalım. Gördüğünüz gibi ben böyle 1.77, 1.78 bir boyla 1.70 ile 1.80 arasında çok rahat iki ayağınızı birden yere basabileceğiniz. Biraz öne gelirseniz de biliyorsunuz bu öne doğru inceliyor. Sele öne doğru inceldiği için çok daha kısa boylu bile olsanız çok rahatlıkla tutabileceğiniz bir olanak sağlıyor. Arka tarafları da göreceksiniz. Çok kaliteli basamakları var arkada oturanlar için. Eğer önde oturacaksanız rahatlıkla düz böyle bir oturuşa sahipsiniz. Üzerinde GT tek renkle geliyor. Nardo gri ve zaten Peugeot'da GT'yi tanımlayan, bu arada otomobilden çok fazla öge var üzerinde, farlardaki işte hem dizayn olarak o aslan pençesini andıran ön taraf, biraz sonra ayrıntılarda göstereceğiz, hem arka tarafta. Bir yandan da grafik tasarımı tamamen GT, yani turuncu ve siyah kombinasyonlarıyla, bu grafik tasarımlarla, alüminyum detaylarla, aynı zamanda direksiyonda bu enduro genişliğinde bir gidonu var. Alüminyum bir köprüyle ortada geliyor. Bunları da biraz sonra göreceğiz. Tüm bu detaylarıyla çok şık, çok sportif, ayaklarınızı rahatlıkla koyabileceğiniz, dik oturuşa sahip, güzel manevra edebileceğiniz, üzerinde Michelin Stigrip lastiklerle gelen scooter, çok kaliteli lastiklerle geliyor. Bunun yanı sıra tabii ki radyal frenleme önde ve arkada ABS'ye, aynı zamanda da sınıfında tek olan hem ön ve hem arka ABS hem de kombine fren sistemine sahipsiniz. Yani arka frene bastığınızda bununla beraber size ön freni de tetikletiyor ve kaymaların önüne geçmek için yapılabilecek tüm ideal düzenlemeleri üzerinde yapmış durumdalar. Biraz sonra detaylarda dediğim gibi göstereceğiz. Hem LED aydınlatmasıyla hem 6 metre bölü saniye hızın üzerindeyseniz eğer, yani 50-60 kilometre hızlardayken ani frene bastığınızda dörtlülerini yakarak 2 metre bölü saniye hıza inene kadar dörtlüleri yakarak arkadakileri de uyaran bir güvenlik sistemine de sahip. Oldukça robust, güçlü bir şasiye sahip. Hem bir 250 cc'ye yakın bir kapasiteyle kullanayım genişlik, rahatlıkla. Hem 125 cc'nin ekonomisini kullanmak istiyorum.
Ama bunun karşılığında da bu kaliteyi almak için de bu bedeli ödeyeceğim diyenlerin uzun yıllar kullanabileceği gerçekten üst düzey. Bugün herhalde 125 cc'de zaten bu kadar kaliteli bildiğim kadarıyla bir scooter yok. Peugeot Pulsion GT. Sevgili Motobox dostları, sizleri daha ayrıntılı Peugeot Pulsion GT'yi tanıtmak için showroomlarımıza bekliyoruz. Eğer bu tür içerikler gelsin istiyorsanız aşağıda YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir klikle ve beğenmeyi unutmayın. Böylece bu tür içerikleri daha fazla da geliştirelim. Sizlerin istekleriyle, talepleriyle. Varsa yorumlarınızda yorumları almak isteriz. Kullanıcısı da oldukça arttı. Burada paylaşmak isteyenlerle birlikte paylaşırız. Yakından tanımanız için showroom'a bekliyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz.